Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda motiflerin nasıl yapıldığını ve eklendiğini gördük. Şimdi motifimizin orta kısmındaki açıklığıyla kenar çalışmasını yaparak modeli tamamlayacağız. Siz istediğiniz kadar motifi örüp birleştirebilirsiniz. İstediğiniz her çalışmayı yapabilirsiniz bu motiflerle. Bir yatak örtüsü, bir vitrin danteli, bir masa örtüsü yapabileceğiniz harika bir model. Hemen kameramı ayarlayacağım. İpimden de bahsetmek istiyorum. İpimin kalınlık numarası yok. İpim Yarnart Violet diye geçiyor. Sadece renk numaraları var. Arama motoruna yazdığınızda çıkar. Kağıdını kaybettim. İçinde de yazmadığı için renk numarasını veremeyeceğim. Hemen kameramı ayarlıyorum ve modeli kurmaya devam ediyoruz. Modelin ilk önce orta kısmını yapacağız. İpimi hemen sabitliyorum. Bakın burada bir boşluğumuz var, bu kenar boşluğu. Onu atlayıp hemen yanındaki boşluktan, ilk boşluktan ipimi sabitliyorum. Buradan ipimi sabitledim orta kısmı yapabilmek için. Kameramı birazcık daha yakınlaştırdım. 3 adet zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim ilk trabzanım. Tığımın başına ipimi aldım. Tekrar aynı boşluğa zincirimle birlikte yan yana 3 adet trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa geliyorum. Bu boşluğa da aynı şekilde 3 adet trabzan yapıyorum. 1 2 zincir, tekrar bir yanındakine. Bir iki zincir, bir yanındakine. Şimdi yine burada boşluğum var. Buraya yapmayacağım. 1 2 3 4 tane yapmış oldum. Buradan hiç zincir çekmeden yine yanındaki boşluğu atlayıp diğer motifin ara boşluğuna geçiyorum. Şöyle bir bakacağım, elimden bırakacağım. Hep birlikte görelim geçişteki duruşunu. Bakın. Şöyle bıraktım. Kameramı bir kere daha netleştireyim. 4 tane boşluğu doldurdum. Bu motifimde diğer motifime geçtim. Yine bu baştaki boşluğu atlayarak geçiş yaptım. Bu şekilde bir sıra dolanıyorum. Sıramı dolandım. Burada başladığım yerle birleştirdim. Orta kısmı yapıyoruz. Bir üst sıra için ipimi bir yanındaki ara boşluğa alacağım. Başlangıcımızı her sırada taşıyacağız. Burada trabzan üzerinden bir ilmek alıyorum. Kaydırma işlemi yapıyorum ipimi. Ve ipimi ilk ara boşluğa aldım. Buradaki başlangıç yerime. Buradan tekrar 3 zincir çekiyorum. Biraz daha yakınlaşayım istedim. 3 adet zincirimi çektim. Aynı boşluğa 3 trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir yanındaki boşluğa tekrar 2 zincir çektim. Bir yanındaki boşluğa. Her sırada bir grup eksiliyor. Altta 4 tane trabzan grubu yapmıştık. Bakın burada 3'e düştü. 1 2 3. Buradan bir sonraki motife geçiyorum. Geçişlerde hiç zincir çekmiyorum. Eğer çok gergin gibi durarsa sizin modelinizde zincir bir tane çekebilirsiniz. Böyle ara çok açık olmasın. Şöyle tekrar bırakacağım. Evet. Kameramı bir kere daha düzelteyim. Bir üst sırada 2 tane, bir üst sırada bir tane olarak orta kısım bu şekilde birleşecek. Orta kısmı bitiriyorum. Kenarla devam edeceğiz. Evet, bu modelin orta kısmını kapattık. Bakın kapattığımızda da motiflerin orta kısımlarında böyle kare kare motifler var gibi duruyor. Gerçekten güzel bir motif. Bu motifi kaçırmayın. Şimdi güzel bir kenar yapacağız. Siz istediğiniz kadar motifi ördünüz ve birleştirdiniz. Hemen güzel bir kenarla
tamamlayacağız. İpimizi bu sefer kenar için buradaki motifimden sabitliyorum. Burada altta benim 4 adet trabzanım var. Şuradaki geçiş noktasından ilk trabzanın üzerinden sabitliyorum. Hemen kameramı yakınlaştıracağım, daha net göreceğiz. Alttaki 4 trabzanın ilkinden sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki 4 trabzanı yapıyorum zincirimle birlikte. 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Burada ilk boşluğumu atlıyorum. Orta kısımda olduğu gibi. İkinci boşluğuma 3 trabzanımı yapıyorum. Tekrar arada 2 zincir, boşluğuma 2 3 trabzan. Arada 2 zincir, 1 2, tekrar 3 trabzan. Bir, iki. Bu videonun açıklamasına motifin anlatım videosunu bırakacağım. Linke tıkladığınızda rahatlıkla motifin anlatım videosuna ulaşabileceksiniz. Şimdi altta 1, 2, 3, 4, 5 grubum vardı. Bir tane eksildi, 4'e düştü. Buradan 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 4 trabzanımı yapıyorum. Dört tane trabzanımı yaptım. Şimdi bu motiflerin arasındaki geçiş zincirimizde model kuracağız. 4 adet zincir çekiyorum. Bu modellerde genelde zincir sayısını kendi elinize göre ayarlayın. Duruşuna göre modelin gergin olursa bir artırabilirsiniz. Benim sayıma göre bol olursa bir eksiltebilirsiniz. Genellikle çoğu videomda bahsediyorum. Tekrar 4 adet zincir çektim ve aynı noktaya bir adet daha trabzan yaptım. Bakın. Buraya bir V oluşturmuş oldum. 4 zincirle yanındaki dilime geliyorum. Şimdi 4 trabzanımı yapıyorum. Bu dilimimiz bizim iki motifin birleştiği nokta. Şöyle bir bırakacağım. Bakın. Aralara hep V'mizi yapıyoruz. Burada iki motifin birleştiği noktayı da birlikte yapacağız. Şuraya kadar 4 tane grubumu oluşturuyorum. Oradan itibaren birlikte kuracağız. Evet. Bir tane dilimimden 1, 2, 3, 4 tane grubumu oluşturdum ve bu taraftaki ikinci motifin birleştiği noktaya geliyoruz. Orta kısımda olduğu gibi hemen buradan hiç zincir çekmeden karşıdaki dilime trabzanla geçiş yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum yine. Bu tarafa geçmiş oldum. İki motifin birleşim noktasından geçişimizi yapmış olduk. Bakın. Ortada yaptığımız gibi şöyle bırakayım daha net görünsün. Bir sıra modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Hemen bir üst sıradan kurmaya devam edeceğiz. Burada motifler arasına V'lerimizi yaptık bu şekilde. Buralara da artık trabzan yapacağız. Geçişlerimizde de yine orta kısımda olduğu gibi her sırada eksilerek yukarıda burası da birleşecek. Hemen başladığım yerle birleştirdim. Bir üst sıradan devam ediyorum. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Alttaki 4 trabzanımı yapıyorum. Alttaki 4 trabzanımı tekrarladım. Buradan 1 2 zincir çektim. Boşluğa atlıyorum, yanındakine dolduruyorum. 3 trabzan.
Arada 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. Arada 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. Kenarımız modelimizle çok uyumlu, birbirini tamamlayan bir kenar. Hemen buradan yine 2 zincir çekiyorum. 1 2 trabzan üzerine geliyorum. Dört trabzanımı yaptım. Bu sıramızda 3 tane grubumuz kaldı. Buradan 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Hemen ortada bir V yapmıştım. V'min trabzanın üzerinden başlayarak birinci trabzanımı yaptım. 10 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. trabzanı trabzan üzerine yapıyorum. Bakın 10 tane trabzan yaptım. Bu sıramda her V'me 10 adet trabzan yapacağım. Geçiş zincirimi 4 zincir olarak sabitledim. Gergin olursa artırabilirsiniz. Bol olursa bir zincir eksiltebilirsiniz. 4 adet trabzanımı yapıyorum. Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle tekrar birleştirdim. Bakın geçiş yerlerimiz bu şekilde oluyor. Motifimiz de burada yine dilimler her sırada birer tane eksiliyor. Ara boşlukta da V yaptık. V'mizin içerisine 10 adet trabzanla doldurduk. Bir üst sıradan kurmaya devam ediyoruz. 4 motifle büyük bir model elde edeceğiz. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Hemen alttaki 4 trabzanımı tekrarlıyorum. Dört tane trabzanımı tekrarladım. Şöyle ışığımı da düzelteceğim. Hiçbir değişiklik yok. 2 zincir çekiyorum. İlk boşluğa atlayıp ikinciye trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir yanındakine. Şimdi bakın bu sıramızda artık 2 tane grubumuz kaldı. Bir, iki, üç, 4 taneydi. 3'e düştü. 2'ye düştü. Bir sırada da 1'e düşecek. Buradan 2 zincir çekiyorum. Hemen 4 trabzanın üzerine geçiyorum. Geçişlerde bu iki zincirde gerginlik hissederseniz bir artırabilirsiniz. Şöyle rahat bir duruş olsun isterseniz. Hemen 4 trabzanımı yaptım. Şimdi ortada V'min içerisine 10 adet trabzan yapmıştım. 4 zincir çekiyorum. Aynı şekilde her trabzan arasında bir zincir çekerek trabzanlarımı tekrarlıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan.
Arada 10 tane trabzanım, aralarda birer tane zincir çekerek tekrarladım. Bir üst sırada da arada 2 zincir çekerek tekrarlayacağım. Bu sıramı tamamlayacağım ve bir üst sıradan devam edeceğiz. Bir üst sıramı da yapacağım. Bir tane kalacak. Oradan itibaren kurmaya birlikte devam ediyoruz.